Güneşin altında yükselen ilk uygarlık gerçekten Mısır mıydı? Yoksa Nil kıyısındaki bu büyüleyici medeniyet, çok daha eski ve şimdi kayıp olan bir dünyanın mirasçısı mıydı? Bu soru, uzun zamandır tarihçiler ile araştırmacılar arasında tartışma konusu. Ve cevaplar bizi, haritalarda yeri olmayan iki gizemli kıtaya götürüyor. Atlantis ve Mu. Bazı ezoterik kaynaklara göre, Mu İmparatorluğu binlerce yıl önce Pasifik Okyanusu'nda hüküm süren ileri bir uygarlıktı. Bu uygarlık, yüksek manevi bilgiye ve gelişmiş astronomik bilgilere sahipti. Ve bu kadim kültürün merkezinde, tanrısal bir figür ya da hükümdar adı geçtiği iddia edilir. Ra-Mu. Bazı teorilere göre, Ra, Mu'nun bilge liderine veya ilahi gücüne verilen isimdi. Bu isim, zamanla farklı kültürlere yayıldı ve Mısır'da yeniden doğdu. Ancak artık bir imparator değil, bir tanrıydı. Güneşin ilahı. Eğer bu iddialarda bir gerçek payı varsa, Ra ismi Mısır'da yeniden şekillenen çok daha eski bir kozmik kültün kalıntısıydı. Atlantis'in batışıyla batıdan gelen bilgiler, Mu'nun çöküşüyle doğudan gelen gizemli öğretiler, belki de Mısır'da birleşti. Nil kıyısında doğan bu uygarlık, Ra'nın ışığında eski bilgeliği korumayı sürdürdü. Mısır sadece yeni bir uygarlık değil, geçmişin devamıydı. Ve Ra, güneşin ötesinde, zamanlar üstü bir gücün sembolüydü. Antik Mısır'ın tanrılar dünyasında Ra, yalnızca bir tanrı değil, yaratılışın kaynağı ve yaşamın kendisiydi. O, ışığın doğduğu ilk anı temsil eder. Eski Mısırlılara göre evren, başlangıçta yalnızca kaotik sulardan ibaretti. Bu karanlık ve şekilsiz okyanusa Nun adı verilirdi. Ve işte bir gün, bu suların içinden kendi kendine yükselen bir varlık doğdu. Ra. O, ne bir annenin ne de bir babanın ürünüdür. Kendi ışığını kendi içinde yarattı ve bu ışıkla varlığı başlattı. Ra, yalnızca güneşin fiziksel yansıması değildi. Onun ışığı aynı zamanda düzenin, bilincin ve hayatın simgesiydi. Her şey ondan türedi. Zihniyle diğer tanrıları yarattı. Şu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set ve Neftis. Bu tanrılar, evrenin düzenini temsil eden ilk kuşaktı. Böylece Ra yalnızca bir ışık kaynağı değil, aynı zamanda tüm tanrılar ailesinin atasıydı. Tasvirlerinde Ra genellikle şahin başlı bir adam şeklinde görünür. Başının üstünde güneşi simgeleyen parlak bir disk taşır. Bu disk, onun yeryüzüne ışık ve hayat dağıtan yönünü temsil eder. Şahin ise gökyüzüyle olan bağını, yükseklerden bakabilme gücünü simgeler. Mısır sanatında Ra'nın bu haliyle çizilmesi, hem kraliyet gücünü hem de göksel hükümranlığı anlatır. Bazı anlatımlarda Ra, Atum adıyla da geçer. Atum, tamamlanmış olan anlamına gelir ve yaratılışın ilk hali olarak kabul edilir. Ra-Atum birleşimi, hem ışığın doğuşunu hem de yaratılış iradesini tek bir varlıkta buluşturur. Zamanla Mısır'ın farklı bölgelerinde başka büyük tanrılarla da birleştirilmiştir. En bilineni, Tebes kentinin tanrısı Amon ile birleştiği halidir. Amon-Ra. Bu birleşme, Ra'nın sadece evrenin değil, aynı zamanda devletin ve halkın koruyucusu olarak kabul edildiği bir dönemin izidir. Ra, bir tanrıdan öte, düzenin ve yaşamın kaynağıydı. Onun varlığı sadece gökyüzünü değil, insanların düşünce biçimini, firavunların meşruiyetini ve ölümden sonraki yaşam inancını da şekillendirmiştir. Ra sadece gökyüzünde parlayan bir güneş değil, aynı zamanda her gün yeniden doğan ve her gece ölümle yüzleşen kozmik bir varlıktı. Mısır mitolojisine göre Ra, sabah doğudan doğar, öğlen en tepeye ulaşır ve akşam batıdan batardı. Ancak bu, sadece fiziksel bir hareket değildi. Her gün gökyüzündeki bu yolculuk, onun kutsal göreviydi. Gece olunca Ra'nın teknesi, yeraltı dünyası olan Duat'a girerdi. Duat, sırlarla dolu bir karanlıklar alemiydi. Ra, burada ölümle, kaosla ve yoklukla karşı karşıya gelirdi. En büyük düşmanı, dev yılan Apofis'ti. Apofis, karanlığı ve düzenin bozulmasını temsil ederdi. Her gece Ra ile Apofis arasında kozmik bir savaş yaşanırdı. Eğer Ra bu savaşı kazanırsa, sabah tekrar doğar ve güneş yeniden yükselirdi. Kaybederse,
sonsuz karanlık başlardı. Bu döngü, Mısırlılar için sadece doğa olayı değil, evrenin varoluş düzeniydi. Ra'nın her sabah yeniden doğması, hayatın devam ettiğinin, düzenin sürdüğünün işaretiydi. Güneşin her doğuşu bir zaferin sessiz kutlamasıydı. Ra, Mısır'ın tanrılar dünyasında yalnız bir varlık değildi. Zaman içinde diğer tanrılarla birleşerek yeni anlamlar kazandı. Bu birleşmeler hem dini düşüncenin hem de politik gücün bir yansımasıydı. En dikkat çekici birleşimlerden biri, Tebes'in baş tanrısı Amon ile olanıdır. Amon-Ra olarak bilinen bu figür, sadece Mısır'ın değil, o dönemdeki dünyanın en yüce tanrılarından biri haline geldi. Ra'nın farklı yönleri farklı isimlerle ifade edildi. Atum-Ra, yaratıcı güçtü. Kepri-Ra, sabah doğan güneşti. Horakti-Ra ise gökyüzünün ufkunda yükselen tanrıydı. Bu çeşitlilik, Ra'nın hem evrensel hem de çok katmanlı doğasını gösteriyordu. Ra aynı zamanda Osiris, Isis, Horus gibi tanrılarla mitolojik bağlar kurarak Mısır dininin merkezine yerleşti. Bu birleşimler yalnızca dini bir anlatı değil, aynı zamanda halkın birliğini sağlayan bir semboldü. Farklı şehirlerdeki tanrıların Ra ile bütünleşmesi, tek bir kutsal merkez etrafında inançları birleştiriyordu. Ra böylece yalnızca bir güneş tanrısı değil, tüm tanrılarla bütünleşen, evrenin merkezi haline gelen bir güç oldu. Ra'nın gücü sadece ışıkla sınırlı değildi. Onun en gizemli ve aynı zamanda en korkulan yönlerinden biri Ra'nın gözüydü. Bu göz, sıradan bir organ değil, Tanrı'nın iradesinin ve kozmik kudretinin simgesiydi. Mısır mitolojisinde Ra'nın gözü, gerektiğinde bir ceza, gerektiğinde koruyucu bir güç olarak ortaya çıkardı. Efsaneye göre Ra, insanlığın kendisine karşı geldiğini gördüğünde çok öfkelenir. İntikam almak için gözünü dünyaya yollar. Bu göz, genellikle tanrıça formunda görünür. Bazen Sekmet, bazen Hathor. Sekmet olarak dünyaya inen Ra'nın gözü, bir savaş tanrıçası gibi hareket eder ve insanlığı yok etmeye başlar. Ra, bu gücün kontrolden çıktığını fark ettiğinde onu sakinleştirmek zorunda kalır. Böylece gözün hem yıkıcı hem de dengeleyici bir güç olduğu anlaşılır. Ra'nın gözü aynı zamanda firavunları koruyan, kötülüğü uzak tutan bir tılsım olarak da kabul edilirdi. Mumyaların üzerine çizilen göz sembolleri, bu ilahi gücün koruyucu etkisini taşısın diyeydi. Bu yönüyle Ra'nın gözü, sadece bir mit değil, yaşamın her alanına dokunan sembolik bir gerçeklikti. Ra, Antik Mısır'da yalnızca bir tanrı değil, günlük yaşamın merkezine yerleşmiş kutsal bir varlıktı. Ona tapınmak, sadece dini bir görev değil, aynı zamanda doğayla, evrenle ve yaşamla uyum içinde olmanın bir yoluydu. Ra'nın en kutsal merkezi Heliopolis'ti. Bu şehir, güneşin şehri anlamına geliyordu ve Ra'nın doğduğu yer olarak kabul edilirdi. Heliopolis'te devasa güneş tapınakları inşa edildi. Bu tapınaklarda Ra'ya sunulan adaklar, dualar ve ritüellerle güneşin düzenli doğuşu kutsanırdı. Özellikle sabah ritüelleri çok önemliydi. Güneş doğarken yapılan ayinlerde Ra'nın gece karanlığını yendiğine inanılır ve bu zafer kutlanırdı. Güneş ışığı, yaşamın devamını müjdeleyen ilahi bir işaret sayılırdı. Tapınak mimarisinde ışığın yönü ve güneşin hareketi büyük önem taşırdı. Obeliskler, yani dev taş sütunlar, genellikle Ra'ya adanır ve gökyüzüne yükselen ışık sütunları gibi düşünülürdü. Ra için yapılan bu yapılar, hem onun gücünü simgeler hem de halka onun varlığını sürekli hatırlatırdı. Halktan rahiplere kadar herkes, Ra'ya duyulan saygıyı bir görev gibi yaşardı. Güneşin her doğuşu, Tanrı'nın insanlara bir gün daha yaşam bağışladığının kanıtıydı. Antik Mısır'da firavunlar sadece krallar değildi. Onlar aynı zamanda Tanrı Ra'nın yeryüzündeki temsilcileri, onun oğulları olarak kabul edilirdi. Bu inanç, krallığın ilahi bir düzenle yönetildiği düşüncesinin temelini oluşturuyordu. Firavun, Ra'dan gelen kutsal bir görevi yerine getiriyor, halkın refahı ve evrenin dengesi için hükmediyordu. Birçok firavun, isimlerinde Ra'nın adını taşırdı.
Örneğin Ramses adı, Ra'nın doğurduğu anlamına geliyordu. Bu tür isimler, hükümdarların soylarının değil, ilahi bir iradenin uzantısı olduklarını göstermek içindi. Firavun'un Ra ile olan bu bağı, yalnızca politik bir güç değil, aynı zamanda dini bir otorite sağlıyordu. Ra'nın ışığı, Firavun'un yüzüne yansıyan bir işaret gibi görülürdü. Taht odaları, mezar duvarları ve heykellerde firavunlar sık sık Ra ile birlikte betimlenirdi. Bu sahneler, yöneticinin yalnızca bir insan olmadığını, tanrısal bir sorumluluk taşıdığını anlatırdı. Özellikle ölümden sonra firavunların, Ra'nın teknesine binerek yıldızlara doğru yol aldıklarına inanılırdı. Firavun ve Ra arasındaki bu kutsal bağ, Mısır uygarlığını binlerce yıl ayakta tutan inanç sisteminin temel taşlarından biriydi. Antik Mısır gerçekten kendi başına mı doğdu, yoksa bu topraklar Atlantis'in ve Mu'nun kayıp bilgeliğini taşıyan bir köprü müydü? Ra'nın ışığı sadece bir tanrının simgesi değil, belki de çok daha eski bir dünyanın yankısıydı. Ve bu yankı öyle güçlüydü ki binlerce yıl sonra bile dünyanın en büyük zihinleri onu duymaya geldi. Evet, gerçekten oldu. Pisagor, Platon, Solon, bugün felsefenin temellerini attığını düşündüğümüz bu isimler bir zamanlar Mısır'a geldiler. Sıradan öğrenciler gibi değil, inisiye olmak isteyenler gibi. Onlar, bu kadim uygarlığın rahiplerinden bilgi alarak sessizliğin dilini, simgelerin anlamını, kozmik düzenin sırlarını öğrendiler. Hayal etmesi bile büyüleyici. Platon'un Atlantis'i nereden bildiğini hiç düşündünüz mü? Solon'un onu bir Mısır tapınağında öğrendiği söylenir. Ra'nın ışığı yalnızca gökyüzünü değil, insan zihnini de aydınlatıyordu. Bu yüzden Mısır, sadece piramitlerin ülkesi değil, sonsuzluğun kapısı gibiydi. Ve belki de bu yüzden hala her sabah doğan güneşin altında tarihin fısıltısı yankılanıyor. Mısır bir başlangıç değil, çok daha eski bir şeyin devamıydı. Ve Ra, o bilinmeyen dünyanın hala konuşan tek sesi olabilir.